Doğanın milyon yıllık kodunu 5 adımda kırın. Her gün aynı duvara toslamaktan, aynı engellerde tökezlemekten sıkılmadınız mı? O bitmek bilmeyen yorgunluk, bir türlü hedefe varamama hissi, kaybolan o iç huzur veya modern hayatın stresi hepimizi bir yerden yakalıyor, değil mi? Peki ya size tüm bu kaosun içinden çıkmanın yolunun milyonlarca yıldır işe yarayan, gezegenin en zorlu sınavlarından geçmiş 5 kadim sırda gizli olduğunu söylesem? Cevap, aradığınız o büyük planlarda ya da karmaşık teorilerde değil, hemen yanı başınızda, doğanın ta kendisinde. Bu videoda doğanın 3,8 milyar yıllık inovasyon laboratuvarından sızan o inanılmaz şifrelerini birlikte çözeceğiz. Gezegenimizin en bilge sakinlerinin stratejilerinin bugünkü hayatınızda nasıl bir devrim yaratabileceğini konuşacağız. Bu sırları bir kez hayatınıza uyguladığınızda en büyük sandığınız dertlerin ne kadar basit çözümleri olduğuna şaşırabilirsiniz. Karıncalardan gelen odak gücü, verimlilik ve işbirliği. Hepimizin derdi aynı. Kafamız sepet gibi. Onlarca iş arasında kayboluyor. Her şeye tek başımıza yetişmeye çalışırken mahvoluyoruz. Şimdi bir saniyeliğine gözünüzde bir karınca kolonisi canlandırın. Milyonlarca birey tek bir vücut gibi kusursuz bir ahenkle çalışıyor. Patron yok, bitmek bilmeyen toplantılar yok, e-posta trafiği yok. Sadece basit ve net kurallar var. Her karıncanın ne yapacağı belli ve her hareketleri tek bir amaca hizmet ediyor: koloniyi yaşatmak. Biri yiyecek bulur, diğeri yuvayı korur, bir başkası da sanki bir otoyol mühendisi gibi yolları pırıl pırıl yapar. Onların süper gücü birlikte hareket etmektir. Peki bu bize ne anlatıyor? Çok basit. Günlük görevler denizinde boğulmak yerine hepsini tek bir limana bağlayın. Kendinize sorun: bugün yaptığım bu koşuşturma beni büyük hedefime ne kadar yaklaştırıyor? Tıpkı bir karıncanın her adımının koloniyi güçlendirmesi gibi sizin de her göreviniz büyük resme hizmet etmeli. İşte okulda, ailede ben yerine biz demeyi bir deneyin. Yükü paylaşın, çekinmeden yardım isteyin ve ortak hedefe kilitlenin. Unutmayın, tek bir karınca zayıf olabilir ama bir koloni doğanın en durdurulamaz gücüdür. Meşe ağacının sabrı, derinlik ve dayanıklılık. Her şeyi hemen şimdi istediğimiz bir çağda yaşıyoruz. Anında sonuç. Ama en güzel şeylerin demlenerek olduğunu unutuyor ve en ufak bir rüzgarda pes bayrağını çekiyoruz. Şimdi o yüzlerce yıllık heybetli meşe ağacını düşünün. O görkemli yapı bir gecede mi yükseldi sanıyorsunuz? Hayır, küçücük bir palamut olarak başladı yolculuğuna ve yıllarca sabırla, yavaş yavaş ama inatla toprağın derinliklerine doğru kök saldı. Fırtınalar gördü, kuraklıklar yaşadı ama o kökleriyle hayata tutundu. Gövdesi gökyüzüne ne kadar uzanıyorsa kökleri de bir o kadar derine iniyordu. Bunu kendi hayatımıza nasıl çekeriz? Kariyerinizde, ilişkilerinizde, kendinizi geliştirme yolculuğunuzda biraz sabır, hızlı kazanımlar yerine derin bağlar kurmaya, yüzeysel bilgiler yerine ustalığa odaklanın. Sizi siz yapan değerler, aileniz, prensipleriniz, işte bunlar sizin kökleriniz. Onlara sıkı sıkı sarılın. Hayatın fırtınaları sizi sallamaya başladığında ayakta kalmanızı sağlayacak tek şey köklerinizin ne kadar derinde olduğudur. Gerçek başarı zamanla ve sabırla demlenir. Suyun akıl almaz esnekliği, uyum ve akış. Hayat önümüze sürekli duvarlar örer. Biz ne yaparız? Genelde kafamızı o duvarlara vura vura kırmaya çalışır. Sonunda yorulup pes ederiz. Değişime direnir. Bildiğimiz eski yolda inat ederiz. Ama doğanın en bilge öğretmeni su öyle mi? Önüne bir kaya mı çıktı? Onunla savaşmaz, kavga etmez. Sakince etrafından süzülür ve yoluna devam eder. Her zaman en az dirençli yolu bulur. Girdiği her kabın şeklini alır çünkü o son derece esnektir. Ama bu onun zayıf olduğu anlamına gelmez. Unutmayın, zamanla en sert kayaları bile aşındıran o yumuşak görünen suyun ta kendisidir. İşte olay bu. Problemler karşısında kas katı kesilmek yerine su gibi esnek ve yaratıcı olun. Bu işi başka türlü nasıl yapabilirim diye sorun kendinize. Planlarınız suya düştüğünde paniklemek yerine suyun kendisi olun. Yeni şartlara adapte olun, farklı rotalar çizin. Akışa karşı kürek çekmek yerine kendinizi ona bırakın. Çünkü hayatta kalanlar en sert olanlar değil, değişime en iyi uyum sağlayanlardır.
Mevsimlerin yeniden doğuş döngüsü, değişim ve yenilenme, bazen geçmişe saplanıp kalırız, hatalar, kayıplar, bitişler, hepsini bir son zanneder, değişimden ölesiye korkarız. Oysa doğa bize sürekli fısıldar. Her son yeni bir başlangıçtır. Sonbaharda ağaçların yapraklarını dökmesine bakın. Bu bir veda gibi görünse de aslında bir hazırlıktır. Ağaç, kışa hazırlanmak ve enerjisini korumak için artık ona hizmet etmeyen ölü ağırlıklarından kurtulur. Kışın dinlenir, güç toplar ve ilkbahar geldiğinde ne olur? O çıplak dallardan yepyeni, taptaze filizler patlar. Doğa hiçbir bitişin kalıcı olmadığını, her sonun yeni bir başlangıcı beslediğini gösterir. Peki ne yapacağız? Hayatınızdaki kayıplara ve bitişlere bir ağacın yapraklarını dökmesi gibi bakın. Bu yenilenmek ve büyümek için inanılmaz bir fırsattır. Sizi aşağı çeken alışkanlıkları, size yük olan düşünceleri, enerjinizi düşüren ilişkileri bırakmaktan korkmayın. Kendinize dinlenmek için izin verin. Çünkü ancak o zaman ilkbahardaki gibi taptaze bir enerjiyle yeniden doğabilir ve çiçek açabilirsiniz. Ayçiçeğinin ışık takıntısı, pozitiflik ve odak. Hayatın gürültüsü içinde odağımızı öyle kolay kaybediyoruz ki enerjimizi nereye harcıyoruz? Genelde sorunlara, olumsuzluklara, karanlığa, sonuç yorgun, tükenmiş bir insan. Doğanın en basit ama en güçlü derslerinden birini ayçiçeği verir. Ayçiçeğinin gün boyunca tek bir işi vardır. Yüzünü güneşe, yani ışık ve enerji kaynağına çevirmek. Güneşi takip eder, ondan beslenir. Peki, hava bulutluysa ne yapar dersiniz? O zaman da birbirlerine dönerler. Birbirlerinden enerji alırlar. Harika değil mi? Onlar enerjilerini neyin eksik olduğuna değil, neyin var olduğuna odaklanarak kullanırlar. Kural basit. Nereye bakarsan oraya gidersin. Yönün nereye doğruysa enerjin oraya akar. Odağınızı sorunlardan çözümlere, hayatınızdaki eksiklerden sahip olduğunuz nimetlere çevirin. Sizi aşağı çekenler yerine size ilham veren ve ışığınızı parlatan insanlarla olun. Tıpkı bir ayçiçeği gibi her gün yüzünüzü bilinçli bir şekilde iyiye, güzele ve pozitife çevirin. Bu basit hareketin bile sizi nasıl büyütüp çiçek açtırdığını göreceksiniz. İşte doğanın o muhteşem 5 sırrı. Karınca gibi odaklan, meşe gibi kök sal, su gibi ak, mevsimler gibi yenilen ve bir ay çiçeği gibi daima ışığı ara. Gördüğünüz gibi bu kodlar aslında hiç de karmaşık değil. Sadece biz onları gözlemlemeyi unuttuk. En karmaşık sorunlarınızın çözümü işte bu basit ve güçlü ilkelerde saklı. Peki sizin doğadan kaptığınız en büyük hayat dersi ne oldu? Hadi yorumlarda buluşalım, birbirimize ilham verelim. Bu video size bir anlığına bile işte bu dedirttiyse o beğen tuşu sizi bekliyor. Doğanın fısıltılarını daha çok duymak için de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maceraya kadar doğayla kalın.